Petra Antik Kenti, dünyanın en gözde ve gizemli antik kentlerinden birinin Ürdün'deki Petra olduğunu inkar etmek çok zor. Eski Nebati uygarlığının gül kırmızı kenti olan Petra, Ürdün'ün güneyinde yer alıyor ve Akabe Körfezi'nin kıyılarından kuş uçuşu yaklaşık 133 kilometreyi bulan Great Rift Vadisi'nin bir parçası olan Vadi Araba'nın doğusunda yer alıyor. Tiyatro, tapınak, ev ve kral mezarlarının kum taşı kayalıklarına Doğu ve Helenistik mimarinin harmanlandığı bir estetikle oyulduğu 2200 yıllık antik kent sadece Ürdün'ün değil en önemli miraslarından birisi. Kayalara oyulmuş, her biri birer sanat harikası olan mekanlar hayranlık uyandırıcı türde. Muhteşem tepelerin kıvrımlarının ortasında saklanan bu eşsiz alan 1812'de İsviçre gezgini Johann Ludwig Burckhardt tarafından yeniden keşfedilene kadar Avrupalılar tarafından bilinmiyordu. Arapça öğrenmek ve İslam ilkelerini öğrenmek için birkaç yıl harcadıktan sonra Hindistan'da Müslümanlığa geçen Burckhardt, Londra merkezli Afrika İçişleri'nin Keşfini Teşvik Derneği'nin himayesinde yolculuğuna çıktı. Kullandıkları dile Arapçanın temellerini teşkil eden Nebatilerle ilgili bilgilere Eski Hait'in tekvim bölümünde de rastlanıyor. Eski Hait'te Nebayot denilen halkın Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'in 12 oğlundan en büyüğünün soyu olduğundan ve bu 12 soyun köyleri ve obaları ile Mısır'a kadar olan topraklarda oturduklarından söz ediliyor. Nebatilerin kayıp şehri. Kayıp bir antik kentin söylentilerinin peşinden 1812'de buraya gelen İsviçreli gözüpek kaşif Johann Burckhardt tarafından keşfedilinceye kadar Petra sadece göçebe Arapların bildiği kayıp bir şehirdi. 1000 yıldan fazla kayıp şehir olarak kalan Petra harabelerinin görkemine tanıklık eden ilk batılı gezginler 19. yüzyılda gelmeye başladı. Bugün Peru'da yer alan Machu Picchu ile kardeş şehir olan Petra, 6 Aralık 1985 tarihinde UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edildi. 2007 tarihinde de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak kabul edildi. Buraya Vadi Musa adı veriliyor. The Saik. Burası Ürdün'ün Güney Çölü'nün çorak topraklarındaki Petra Arkeolojik Parkı'nın sadece başlangıç noktası. Dar yarıklar ve yüksek kayalıklar arasında ilerleyen bir yol olan The Saik, 1,2 kilometrelik bir geçit. Bir zamanlar gezginler, tüccarlar, hacılar ve devre kervanları bu dar geçitten geçerek şehre giriyorlardı. Depremlerle ayrılmış kum taşı kayalıklarının yüzyıllarca süren su taşkınlarıyla oyulmasıyla meydana gelen The Saik, yer yer 5 metre genişliğe, 91 ile 182 metreye varan yüksekliğe ulaşıyor. Şaşırtıcı renklerde ve güzellikteki kaya kütleleriyle çevrili. Kanyon içerisinde ilerleyen yolun duvarları gün ışığında sanki Ebru sanatından çıkmış gibi görünüyor. Aralıklarla duvarlarında yer alan rölfeyler ve süslemelerle gelen kafileleri karşılıyordu. Bunlardan en ünlüsü karşılıklı yürüyen iki deve ve onların önündeki insan figürü olan Camel Caravan Relief. Sofistike su taşıma sistemi. The Saik hemen giriş kısmında sıra dışı bir sistemler deneyen Nebatilerin inşa ettiği bir baraj bulunuyor. Bu baraj yıkıcı su baskınlarını engellemek için hazırlanmış karmaşık bir mühendislik harikası. Kayaların içerisine açılan 4,8 metrelik genişlik, 8 metre yükseklikteki, 30 metre uzunluğundaki Mudlim tüneli ve karmaşık bir bent sistemiyle sel suları bir boğaza aktarılıyor. Ve böylece Saik ve El Hazne'nin yıkıcı su baskınlarından korunması sağlanıyordu. Evler ve su.
Petra'da bulunan bir bölge olan Ez-Zantur'da yapılan konutlaşma analizleri şehirleşmenin insanların evlerini 2100 yıl öncesinde kayalarda oymaya başlamasıyla ortaya çıktığını simgeliyor. Bu süreçte insanlar çadırlarını terk edip kalıcı kaya meskenlerine yerleşmeye başladılar. Hatta bazı durumlarda evlerini sarp kayalıklara oydular. Zamanla elit kesim için yapılan barınaklar desteksiz ayakta kalabiliyor, sütun ve birden fazla oda barındırabiliyordu. Bugün sütunlu cadde olarak bilinen Petra'nın ana caddesi bazen su akan bir dere yatağı olan Musa Vadisi'nin güneyinde kalıyor. Petra'nın kayalıklarıyla birleşen vadinin güney ve kuzeyi boyunca inşa edilen duvarlar şehrin istilaya uğramasını zorlaştırıyordu. Kanallar, borular ve sarnıçlardan oluşan gelişmiş bir tesisat sistemi de şehirlerdeki insanların suya kolayca erişmesi için yapılmıştı. Arkeologlar bu sistemin kanıtlarını Petra'nın ana caddesinin yanında bulunan bir bölgede yürütülen jeofizik çalışmaları sırasında keşfettiler. Fakat bütün bu gelişmiş sistemler bugün şehrin mezar ve tapınaklarının tasarımına olan ilgiden dolayı göz ardı ediliyor. Antik tapınaklar. Petra'nın yerlileri zengin bir ruhsal hayata sahipti. Ana caddenin kenarında yer alan 3 tapınağın yaklaşık 2000 yıl önceye denk gelen şehrin refah seviyesinin en yüksek olduğu döneme ait olduğu düşünülüyor. Bu tapınaklardan bir tanesi Kasr al-Bint, Arapça isminin bir kısa versiyonu Firavun kızının kalesi olarak tercüme edilir ve öyle bilinmektedir. Duvarları günümüzde bile 23 metreye ulaşıyor. Tapınakta bir düzlüğe ulaşmadan önce 19 merdiven çıkılıyor. Daha sonrasında ise tapınağın giriş holüne varabilmek adına 4 sütun geçerek 8 adım atılıyor. Ana hole geçmeden önce bulunan giriş holün neredeyse her bir kenarı 28 metre genişliğinde. Platform içeren bir oda olan kutsal kısım en sonda. Tapınaktaki bir kabartma yapının Tanrı Duşara'ya ithaf edilmiş olabileceği düşünülüyor. Arkeologların müthiş tapınak olarak adlandırdığı başka bir yapı günümüz orkestra salonu tasarımında bir tiyatro içeriyor. 33 metrelik çapa sahip bir dış katmanda bulunan oturakları ile birlikte tiyatro 600 kişiyi alabilecek kapasitede olan bu tiyatronun dini törenler için kullanıldığı düşünülüyor. Tapınağın dekorasyonları arasında kireç taşına oyulmuş fil başları da dikkat çekiyor. Bir tepede bulunan 3. tapınak mihrabında bulunan kanatlı kedigil tasvirlerinden ötürü kanatlı aslanlar tapınağı olarak adlandırılmış. Sütunlardan oluşan bir giriş yolu ve tapınma bölgesi içermekte. Tapınağın kendisi diğerlerine oranla daha küçük, 25 metreye 18 metre genişliğinde. Fakat yeniden keşfedilmiş Petra kitabında araştırmacı Philip Hammond şöyle belirtiyor. Tapınak personeline kalacak yer sağlayan, törenlerinin başlamasını bekleyen hacılar, metal ve yağ fabrikaları, servis tesisleri ve hatta ziyarete gelen turistler için dini hediyelik eşya üretimi yapan bir atölye gibi birçok yan binaya sahip. Evet, özellikle birkaç belgeselde izlediğim Petra Antik Kenti benim çok ilgimi çeken kentlerden birisiydi. İlk gördüğümde Discovery Science'ın bir belgeseliydi sanırım. Orada ilk izlediğimde kayaların içine oyulmuş şekilleri gördüğünüzde gerçekten çok böyle ilgi çekici bir yer olduğunu keşfedebiliyorsunuz. Özellikle benim izlediğim belgesellerde arkeologlar bu oymaların ve tarihiyle alakalı çeşitli bilgilere de yer veriyordu. Ve Petra Antik Kenti üzerinde özellikle çok fazla spekülasyonlar da mevcut. Yine benim videom haricinde YouTube'da ve çeşitli platformlarda birçok spekülasyon ya da komplo teorisi bulabilirsiniz. Ama ben özellikle videolarımda arkeolojik kısmına değinmeye çalışıyorum.
Diğer kısımlar harici olarak diğer kanallardan izleyebilirsiniz ama ben dediğim gibi tamamen arkeologların paylaştığı bilgiler üzerinden ilerliyorum. Belgeselde de özellikle gördüğüm anıtlar ve kaya içine onu oyulmuş yerleşim yerleri gerçekten çok ilgi çekici. Mutlaka belgeselleri de izlemenizi tavsiye ederim. Petra Antik Kenti diye aratırsanız birçok belgeseline de ulaşabilirsiniz. Önemli bir şehir olduğunu düşünüyorum. Antik bir şehir olduğunu düşünüyorum. Ve sizlerin de bu konu hakkında bilgi sahibi olmanız için bu videoyu hazırlamayı düşündüm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ve Akabe Körfezi'nin kıyılarından kuş uçuşu yaklaşık 133 kilometre